Tarih 700'lü yılları gösterdiğinde İspanya'da şiddetli bir karmaşa yaşanıyordu. Din adamı, soylular ve zenginler güçlerini korumayı istiyordu. Köleler ve çiftçiler ise sadece adalet. Ancak bunu sağlayacak şartlar İspanya toprakları içinde bir türlü oluşmadı. Geriye tek bir çare kaldı. Dışarıdan bir destek ile bu huzursuz ortama bir son vermek. İşte böyle bir ortamda Kuzey Afrika'dan gelmesi beklenen sadece Müslüman ordular değildi. Esas gelmesi beklenense yıllardır hasreti duyulan huzurlu bir ortamdı. Hazırlıklar tamamlandı. Tüm faaliyet adım adım planlandı. Ve 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasındaki yaklaşık 10.000 kişilik ordu gemilerle İspanya'ya geçti. Fakat komutan Tarık üzerinde gemilerini yüzdürdüğü bu suların kendi ismiyle anılacağını tahmin edemezdi. Endülüs'ten günümüze bir hatıra olarak kalan bu boğazın ismi Arapçada Tarık Dağı anlamına gelen Cebeli Tarık olarak tarihe kazındı. Tarık bin Ziyad kararlıydı. Askerlerin fetihten veya şehadetten başka hiçbir ihtimal düşünmelerini istemiyordu. Bu yüzden ilk emrini verdi. Bütün gemileri yakın. Kesin olarak red veya ispat edilemediyse de kararlılığı temsil eden gemileri yakmak deyimi bu vakadan sonra ortaya çıktı. Parça parça gelen takviye birliklerle İspanya topraklarındaki Müslümanların sayısı 10 binlerle ifade ediliyordu. Şans komutan Tarık'tan yanaydı. Çünkü İspanyollar arzu ettikleri desteği toplayamamıştı. Buna ilaveten zaten yeterince ciddi tedbirler de alınmadı. Bu sayede İspanya'nın fethi oldukça hızlı oldu. Böyle bir zafer karşısında komutan Tarık hem mutlu hem de şaşkındı. Ama gurur ve kibire kapılıp zafer sarhoşluğu yaşamak istemiyordu. Rivayetlere göre Vizigot sarayına gidip hazinelerin üzerine çıkan komutan Tarık kendisine şöyle nasihat etti. Ey Tarık, unutma, dün bir köleydin, bugün komutan, yarınsa toprak olup hesap vereceksin. Zaferin sırrı komutanın böyle bir düşünceye sahip olmasından mı kaynaklandı bilinmez. Ama bilinen bir gerçek şu ki İspanya topraklarının hakimiyet altına alınması 3 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşti. İlginçtir, bu kadar hızlı zapt edilen bu toprakları İspanyol krallıkları diğer Avrupalı devletlerin yardımlarıyla ancak 900 sene sonra geri alabildi. Bazı tarihçiler bu durumu şöyle yorumladı. Müslümanların kısa süredeki bu başarısını anlayabilmek için İslam dünya görüşünü dikkatle incelemek gerekir. 9 asırlık Endülüs medeniyetine sadece askeri bir istila olarak bakılmamalı. Şayet böyle düşünülürse bütün İspanya'nın 3 yılda hakimiyet altına alınması ve devamında 20 yıl sonra Arapların gözünü Fransa'ya dikmesini anlamak güçleşir. İspanya'da idare Müslümanlara geçince hızla yenilik hareketlerine başlandı. Önce her toplumun ihtiyaç duyduğu adalet ve eşitlik içeren kanunlar açıklandı. Böylece halk arzu ettiği huzurla tanıştı. Özellikle köleler ve Yahudiler rahat bir nefes alma imkanı buldu. Yahudiler ibadethane açma, istediği şekilde ibadet edebilme ve arzu ettiği yerde ikamet edebilme gibi temel haklarına kavuştu. Sıradan gözüken bu kanunlar dönemin Yahudiler için bir mucize niteliğindeydi. Yahudi araştırmacı Escher, bunların İspanya'daki Yahudilerin hayal bile edemeyeceği haklar olduğunu ifade etti. Siyasi olarak adalet sağlandıktan sonra sosyal ve kültürel icraatlar yapılmaya başlandı. Bu işlerin başında da su hizmetleri geliyordu. Su, Müslümanların günlük hayatında her zaman olmazsa olmaz bir unsur olarak yer almıştır. Çünkü gerek ibadet, gerek temizlik, gerekse hayrat çeşme maksatlı olarak kullanıla gelmiştir. Bu yüzden Endülüs medeniyetinde su şebekelerinin sayısı oldukça fazlaydı. Özellikle başkent Kurtuba olmak üzere her sokakta çeşme veya hamam bulunurdu. Bunların bulunmadığı sokaksa yok denecek kadar azdı. Esasen hamam kültürü Roma medeniyetinden gelmişti. Ancak Roma'da çoğunlukla makam mevki sahibi kimseler hamama giderdi. Endülüs sayesinde hem İspanyol halk
hem de ülkeyi ziyaret eden diğer Avrupalılar hamam kültürünü yakından öğrenme imkanına sahip oldu. Müslümanlar tarımda da dönemin en iyisi sayılabilecek teknik ve teknolojiler kullanıyordu. Bu sayede tarımda hızlı gelişmeler sağlandı. Sulama kanalları ve su pompalama sistemleriyle üretim bereketlendi. Bu sayede seri ve kaliteli olarak ihracat başladı. Bu gelişmeler Avrupa'nın sahip olduğu seviyenin oldukça üstündeydi. Bu kadarını Avrupalılar bile tahmin edememişti. Yıllar sonra bu gelişmelere Yeşil Devrim ismini verdiler. Benzer şekilde sosyoloji biliminin kurucuları arasında gösterilen İbn Haldun, Endülüs halkını kendini tarıma adamış bir millet olarak tarif etti. Endülüslü şair İbn Hatip ise 1300'lü yıllarda Gırnata şehri için mükemmel bir tahıl ambarı ve buğday denizi ifadelerini kullandı. Endülüs'ün tarımdaki bu mahareti zengin bir mutfak kültürünün oluşmasında da etkili oldu. Özellikle Gırnata Sarayı'nda verilen özel davetlerde bu zengin mutfak kültürü gözler önüne serilirdi. Bu ziyafetlerde müzik ve şiirler eşliğinde yemekler yenirdi. Yemeğe akşam veya yatsı namazından sonra başlanırdı. Gece ilerledikçe ayın konumu değişir ve buna bağlı olarak her saat başı farklı bir astrolojik şiir okunurdu. Mezopotamya merkezli İslam devleti geliştikçe aynı şekilde Endülüs de gelişiyordu. İslam coğrafyasındaki yenilikler hızlı bir şekilde Endülüs'e de ulaşıyordu. Bu sayede birçok Avrupalı'nın gözü Endülüs'ten hiç ayrılmadı. Elçiler, tüccarlar ve seyyahlar vesilesiyle Endülüs'teki birçok yenilikten Avrupa'da kısa zamanla haberdar olurdu. Kağıt, sokak ışıkları, pamuk, biber, tarçın, ateşli silah, saat, seramik, posta pulu, çini, sabun, cetvel, gül suyu, cerrahi aletler, gözlük, perde, porselen ve ansiklopedi gibi birçok yenilik Avrupa'ya taşındı. Bunların bir kısmını Müslümanlar icat ederken bir kısmını da güncelleyip geliştirdiler. Bu sayede kullanımı kolay ve yaygın bir hale geldi. İnşa edilen yeni şehirlerle artık huzurlu ve sağlıklı bir ortam sağlandı. Özellikle İspanyol halk temiz ve düzenli bir hayata kavuştu. Daha önce pek şahit olmadıkları altyapı düzenlemelerini gördüler. Yolların altına kanalizasyon sistemleri yapılırken üstüne de taş örülü caddeler yapıldı. Dönemin bir Fransız seyyahı Fransa ile Endülüs arasındaki farkı şöyle yazdı. Endülüs'te çiçekli ve ışıklı caddeler vardı. Temiz içme suyu kanalları bol, evleri büyük ve genişti. Paris'teki insanlarsa nehir kenarında kulübelerde yaşıyordu.